İlk çağlarda insanların ürettiği silahlardan olan ok, mızrak, bıçak, balta gibi günümüze nazaran ilkel olarak nitelendirebileceğimiz ancak o günün şartlarına göre modern ve kullanışlı olan bu silahlar genellikle avcılık ve savaş için kullanılmıştır. Eski Türkler de kendi çağına ve düşmanının gücüne göre kendilerince bu silahları kullanmış, geliştirmiş ve bunlara ek olarak yeni silahlar üretmiştir. Özellikle Türklerin silahları kullanma yeteneği ve bunun yanı sıra savaş taktik ve stratejilerini büyük bir ustalıkla kullanmaları diğer tüm kavimlere örnek olmuştur. İşte bu doğrultuda tarih sahnesine büyük bir mücadele veren Türklerin savaş ve savaş gereçlerine göz atmak istedik. Türklerin savaş araç ve gereçlerinin başında atlar gelmekteydi. Sosyal, siyasi, ekonomik ve askeri hayatın her alanında faydalanan bu atlar özellikle savaş meydanlarında Türkler için oldukça önemli bir unsur olmuştur. Zira atın evcilleştirilmesiyle ona istediğini yaptırabilen bir millet olan Türkler atın manevra yeteneği ve hızıyla savaşların kazanılmasında veya akınların yapılmasında oldukça etkili olmuş ve adeta askerlerin silah arkadaşı gibi olmuşlardır. Bundan dolayı başta Orhun abideleri olmak üzere birçok yazıta ve komşu devletlerin kaynaklarında Türk atlarının önemi ve savaştaki faaliyetlerinden uzun uzun bahsedilmektedir. Türklerin kullandığı bu atlar diğer atlara nazaran önemli özelliklere sahipti. Görünüş olarak küçük bedenli, uzun ve ince bacaklı, mağrur bakışlı, sert tırnaklı, tipik batı bozkırı tipindeydiler. Çok dayanıklı olan bu atlar çeşitli hava şartlarına da kolay kolay ayak uydurabilen cinslerdi. Dayanıklılığının yanında uzun mesafeleri kısa zamanda kat edebilmeleri savaşlarda Türkler lehine sonuçlar doğurmaktaydı. Bahsi geçen bu Türk atlarının dönemin şartlarına göre çok kullanışlı olması ve savaşlarda kazanılan başarıların önemli faktör olması sebebiyle komşu kavimlerden olan Tunkuğular tarafından da dikkatle izlenmiş ve zamanında metaından bu atlar talep edilmiştir. Ayrıca Türklerin askeri teşkilatlanmasında yer alan ve ustalıkla kullanılan bu atlar için yabancı kaynaklarda Türk'ün kanadı ifadesi kullanılmıştır. Atların yanı sıra Türk silahları arasında ilk sırayı ok ve yay almaktadır. Ok özellikle uzun savaş taktiğini benimsemiş süvari birliklerin kullandığı etkin bir savaş aracıydı. At üzerinde oldukça başarılı olan Türkler at üzerinde yay gerip ok atmada da son derece etkiliydiler. Türklerin kullandıkları bu oklar genellikle tunç, demir, kemik ya da bir taş ucuna sahiptir. Örneğin Asya Hunları dönemine ait bir kurgandan elde edilen bilgilere göre bu döneme ait okların 3 kenarlı demirden veya eşkenar dörtgen biçiminde yan kesimli ve 3 ila 9 santim uzunluğunda ok uçlarının kullanıldığı tespit edilmiştir. Göktürk döneminde ise genellikle demir uçlu oklar tercih edilmiş ve kültürel gelişmelere bağlı olarak zamanla da bu ok uçları gelişim göstermiştir. Okların uçları bakımından farklı olmasının yanı sıra biçimleri bakımından da farklılık göstermektedir. Öyle ki 3 taraflı oklar, 2 taraflı keskin oklar, kancalı oklar veya kancasız oklar gibi çeşitli ok biçimleri mevcuttu. Söz konusu bu biçimleri veya yapıldığı malzemelerin farklılıkları da doğal olarak dönemin üzerinde çeşitli etkiler bırakmaktaydı. Türkler gelişen ve değişen zaman içerisinde dönemin şartlarına uygun olarak çeşitli oklar icat etmiştir. Bunların bir tanesi ve en bilineni Metehan'ın icat ettiği ıslıklı ok veya ıslık çıkaran oktu. Bahsi geçen bu okların en belirgin özelliği okun ucuna delikler açılarak ve okun fırlamasıyla beraber havadaki sürtünme kuvvetinden dolayı bu deliklerden havanın girmesiyle çıkan sesti. Bunlar öldürücü olmaktan ziyade daha çok bir işaret fişeği gibi hedef belirlemede kullanılmıştır. Okun çıkardığı ses sebebiyle de düşman üzerine psikolojik bir korku oluşturma amacı güdülmüştür. Dolayısıyla bu durumda savaşlarda Türklerin üstünlük kurmalarında etkili olmuştur. Bu ok Osmanlı zamanında biraz daha geliştirilerek çavuş oku adıyla da bilinir. Türkler savaşlarda kullanmak üzere zehirli oklar da üretmiştir. Bu zehri yapmak için doğada bulunan belirli bir zehirli cins yılanı yakalayarak gövdelerinin çürümesini beklerlerdi. Ardından da bir takım işlemler yaparak bu ölü yılanın zehrini elde edip daha sonra elde edilen bu zehri oklarının uçlarına batırarak düşman üzerine atarlardı. Bu zehirli oklar dönemin kimyasal füzeleri gibi düşman üzerine atıldıklarında ölümcül olabilmekteydi. Diğer yandan kullanılan bir ok türü olan kancalı oklar ise düşmana saplandığında çıkarılması zor ve acı veren bir silahtı. Dolayısıyla zehir kancalı oklara batırılırsa düşman için çifte acı veya ölüm durumu oluşmaktaydı. Türklerin kullanmış oldukları okların menzilleri tam olarak bilinmese de yaklaşık 660 ila 884 metre olarak değişkenlik göstermekteydi. Tabi bu mesafenin değişkenliğinde okun türü, biçimi, hava şartları, yayın oka verdiği gerginlik ve askerin kol kuvveti gibi birçok etken bulunmaktaydı. Ok ve yay birbirini tamamlayan iki unsurdur. Yaylar genellikle düz ya da içeriye doğru kıvrık bir beden ile buna iki taraftan tutturulmuş, geriye doğru bükülmüş iki kısa koldan oluşmaktadır. Bu yayların dayanıklılığı esas olduğundan çoğunlukla kayın ağacından yapılmaktadır. Kiriş olarak ise de
Türklerde sığır siniri tercih edilmekle beraber bazılarında kurt siniri de kullanılmıştır. Bunların muhafazası için de yay kutusu denilen kutular bulunmaktadır. Kirişin sağlamlığı ile okun hızına bağlı olarak düşman üzerinde oluşturduğu ölümcül etki arasında da bir ilişki vardır. Öyle ki kirişlerin yapımı için de bir takım işlemler yapılmaktadır. Bunun yanı sıra Türklerin kullandıkları silahların çoğunun hafifçe taşınabilir olması düşmanın ağır teçhizatı karşısında Türklerin üstünlük kurmalarına sebep olmuştur. Nitekim Türklerden bahseden yabancı kaynaklar Türklerin ok ve yay konusundaki başarılarının savaş meydanlarında Türklere ustalık sağladığını belirtmektedir. Oku ve yayı ustalıkla kullanan Türkler için yabancı kaynaklar Kartal'ın okçuları veya çift şahin kanadı gibi sıfatlar kullanmıştır. Türklerin kullandıkları savaş, araç ve gereçleri arasında kılıçlar da önemli yer tutuyordu. Kılıçlar ok ve yaydan farklı olarak yakın dövüşler için kullanılan bir savaş aracı olup yapımında sıklıkla demir, gümüş ve tunç tercih edilmekteydi. Şekil olarak eğri veya düz oldukları gibi kısa veya uzun saplı şekilleri de mevcuttu. Ayrıca iki tarafı keskin ya da tek tarafı keskin olan türleri de vardır. Türklerin savaşlarında saldırı ön plandaydı. Dolayısıyla silahlarını daha çok bu saldırı tipi üzerine geliştirmişlerdir. Ancak saldırmanın yanı sıra kendi güvenliklerinin de sağlanması adına savunma tedbirleri de almışlardır. Bu savunma ve koruma ihtiyacını da zırh, miğfer ve kalkan vasıtasıyla sağlamıştır. Zırh doğrudan süvarinin üzerine giydiği ve savaş esnasında vücudunu koruyan bir elbiseydi. Bunu atların savaş esnasında korunması için de kullanmışlardır. Genellikle deri, demir, pul ve çubuklardan oluşmaktaydı. Derinin üzerinde demir pullar dikilerek zırhlar elde ediliyordu. Bu sayede zırhı giyen askerin üzerinde pek fazla ağırlık olmuyordu. Kısa kollu veya uzun kollu üretilen bu zırhların bir de yelek gibi giyilebilen tarzda olanları da mevcuttu. Ayrıca zırhlı pantolonlar da üretmişlerdir. Kalkanlarsa daha çok tunç veya demirden yapılmış, farklı boy ve süslemelerle işlenmiştir. Savaş esnasında Türk askerinin hareket kabiliyetini kısıtlamamak için ahşap dışı kaplama ile yapılmış, böylelikle askerler tarafından taşıması da kolaylaştırılmıştır. Tüm bu askeri yapılama ve teçhizat sistemi komşu devletleri etkilemiş ve hatta askeri reformlarını da Türklere örnek alarak geliştirmişlerdir. Genel olarak ifade etmek gerekirse Türklerin bu dönemde kullandığı silahları sınıflandıracak olursak darbeye dayalı silahlar ve fırlatmaya dayalı silahlar olarak ayırmak uygun olacaktır. Darbeye dayalı silahlar içerisinde topuzlar, kamalar, baltalar, mızraklar, kılıçlar ile askeri bıçakları sıralayabiliriz. Fırlatmaya dayalı sınıflar içerisinde ise okları, el sapanlarını ve mancınıkları aktarabiliriz. Öte yandan bu darbelerden korunmak için ise zırh, miğfer ve kalkan kullanmıştır. Tabi savaş esnasında kullanılan atların da teçhizatları vardır. Bunlar kamçılar, kırbaçlar, eğerler, üzengiler, at zırhları, at nalları ve kementiydi. Türk ordusu çağdaşı olan diğer kavimlerin ordularından çok güçlü ve sistematik özelliklere sahipti. Çünkü diğer kavimlerin orduları hem ücretli askerler barındırıyor hem de kaleler ardında yerleşik bir hayat sürmeleri sebebiyle daha çok savunma savaşında başarılı oluyorlardı. Ancak Türklerde ordu millet anlayışı olması, ücretli askerlerin olmaması, kadın ve erkeklerin herkesin olası bir savaşa karşı her an hazır durumda olması ve göçebe bir yaşam tarzı olan Türklerin savunma kalesi veya şehir kaleleri olmadığından kendilerine gelebilecek her türlü tehlikeden korunmak için savaşa her daim hazırdırlar. Bundan dolayı da ordunun sürekliliği ve aktifliği daim olmuştur.